Şimdi YouTube size çağrı gönderdi. Bilal Özcan canlı yayına başladı diye Türkiye'nin en kapsamlı, Türkiye'nin en çok bilgilendiren, Türkiye'nin en ciddi ve aynı zamanda en eğlenceli magazin yayınına hoş geldiniz diyeceğim ama daha gelmediniz. Hadi bir daha başlayalım o zaman. Dostlar, şimdi size YouTube çağrıları gönderdi. Bilal Özcan yayına başladı diye YouTube size çağrıyı yolladı ve sizler de yayına geleceksiniz. Bekliyorum ümit içinde. Vallahi geldiler. Charlene Tut, Stelia, Sabine, Fatma Yıldıran, merhaba Sevinç Aydın, Ümran Keleş moderatörüm geldi. Herkese yeniden iyi akşamlar. Fatma, Simon Enid, merhaba. Fatma iyiyim, sen nasılsın? Tekrar merhaba diyor Servin. Merhaba Banu Kavaş. İyiyim çok şükür ben de iyiyim Banu. Çiğdem Aslan Argun, Koyu Aframcı Çiğdem. Çiğdem burada. Çiğdem bugünlerde çok mutlu. Sebebini ben biliyorum. Stoak merhaba. Angel welcome. Dostlar umarım herkes iyidir. Hepinizin iyi olmasını ümit ediyorum. Taşacak bu deniz setinde aşk başladı. Stoak iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Fatma. Stella from Hellas. Welcome. Atina'dan, komşudan. Stella, welcome Stella. Stella. Milady hoş geldin canım. Milady hoş geldin. Ümran Keleş bence aşk olmasa iyiydi diyor. Taşacak bu deniz setinde aşk başladı. Moderatörüm Ümran Keleş bence aşk olmasa iyiydi. Aşk olsun ya. Ama vallahi Dilek Şenyurt geldi. Aman inanamıyorum. Dilek sen buraların yolunu bilir miydin? Dilek Şenyurt geldi. Özel üyem Frankfurt'tan, Almanya'dan, karlar ülkesinden, e, bembeyaz karlar ülkesi Almanya'dan Dilek Şenyurt geldi. Hoş geldi. Aşksız hayat tuzsuz yemeğe benzer diyor. RRR, Galatasaray, Ultra Aslan. Ümran Kileş, Dilek Şenyurt'a kalpler yollarken Tunzel'e herkese iyi akşamlar dedi. Dostlar. Peki dostlar, peki arkadaşlar. Okan Kurt, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kızları Hira'nın bir dizide oynayacağını söyledi. Bu Hira, annesi gibi çok ünlü bir insan olacak. Bakın Bilal Özcan söyledi dersiniz. Yazın bir kenara. Kaç yaşında şimdi? 11-12 yaşında herhalde. 10-11 yaşında Hira. Oldu mu 10? Ama ünlüler dünyasına o kadar ilgili ki, o kadar meraklı ki. Mesela ekranda bir diziye bayılıyor değil mi? Diyelim ki Yalı Çapkını. Anne ben buradaki e, Seyran'la tanışmak istiyorum anne. Çok istiyorum anne. Çok seviyorum onu anne. Annesi de ne yapsın Demet Akalın, sevgili Demet. Ben hallederim diyor kızım diyor. Ondan sonra açıyor Afra'nın telefonunu buluyor. Afra Saraçoğlu'nu arıyor. Afracığım diyor ben Demet ablan diyor. Nasılsın? Bayılıyoruz sana ailece diyor. Ben çok seviyorum. Herkes çok seviyor. Hira seninle tanışmak istiyor. Nasıl yapacağız Afra? Nasıl yapacağız? Ne olur diyor bize bir çaya gel, bir kahveye gel. Demet Akalın çağırıyor. Türkiye'nin en ünlü pop starı. Ondan sonra ve Afra Saraçoğlu gidiyor, randevuleşiyorlar, evlerine gidiyor, Hira ile tanışıyor, Demet'le öpüşüyor, çay, kahve, sohbet. Yani bunun gibi Afra bir örnek. Başka oyuncular da var, başka şarkıcılar da var. Hira'nın bayıldığı kim varsa Hira onlarla tanışmak istiyor. Hira çok akıllı bir kız ve bence Hira mutlaka ünlüler dünyasında bir iş yapacak, bir şey yapacak. Ne yapacağını annesi babası şimdiden gözlemlemiştir. Oyuncu mu olacak, şarkıcı mı olacak, sesi mi güzel, müzik yeteneği mi var, piyano mu çalıyor, harika enstrümanlar mı çalıyor ya da yazarlık mı var yani senaristlik falan orasını bilemiyorum. Aleyna Tilki'ye bayılıyor Hira diyor. Çok doğru Ümran Keleş. Özbekistan'dan Dilafruz
Eee, aleykümselam Dilafruz, Özbekistan'a selamlar. Özbekistan'a selamlar. Dostlar, evet, Okan Kurt, Hira'nın yakında bir dizide ben ama çocukların dizilerde oynamasına karşıyım. Küçücükken bu yaşta. Çünkü psikolojileri değişiyor arkadaşlar. O ortama girdikten sonra kendilerini orada ekranda falan gördükten sonra değişiyor. Yani çocukluktan çıkıyorlar büyük insan gibi, ünlü birisi gibi hissediyorlar kendilerini falan. Psikologların söylediği bu işle ilgili çocuk psikiyatristleri ve psikologların söylediği 14 yaşından önce çocukları reklamlarda, dizilerde oynatmayın. Maalesef oynuyor bazılar ama bazı ülkelerde de bu yasak biliyor musunuz? Peki arkadaşlar, eee Bilal abi bunun geceleri yatarak kaçıyorsun zapt edebiliyor musun? Kim o? Tarçın geceleri evet. Tarçın geceleri kaçıyor bazen. O da onu arıyoruz. Doğru söylüyorsun. Tarçın burada mısın? Tarçın cici bebek burada. Tarçın burada. Uyuyordu uyandı. Evet dostlar. Peki Taşacak Bu Deniz'de aşk başladı arkadaşlar. Taşacak Bu Deniz setinde aşk başladı konuşacağız. Bahar dizisi final yapıyor artık. Show TV'de 3 sezondur devam ediyordu Bahar dizisi. Yayın günü salıdan pazara alınmıştı. Reytingler düştüğü için. Reytingler 3'e kadar düştü arkadaşlar. Ve Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Füsun Demirel, Hatice Aslan ve değerli başka oyuncuların da oynadığı dizi 64. bölümde yılbaşı öncesi final yapacak arkadaşlar. Yeter. Yeter artık. Yani konu da biraz sıktı tabii. Senaryoda oldu. Artık olmuyor. Yani sıkmaya başladı. O ilk seneki güzellik, rüzgar yok dizide. Ve dolayısıyla bunun da yayından kalkma zamanı geldi. Bu da kaçıncı yayından kalkan dizi? Bir sürü dizi yayından kalktı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Afra ile Mert'in dizisi başlasın artık. Yayından kalkanlar gitsin. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in Bahar da aynı Yalı Çapkını bir kötü bitti diyor Ümran ama Ümran Yalı Çapkını daha kötü bitti ya. Birlere düştü biliyorsun. 1.80'lere falan düştü reytingi. Evet. Evet arkadaşlar, Bahar dizisini de uğurlayacağız. Manifest grubunun kızları hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla Manifest grup gençlerin çok sevdiği şarkıcı kızlar Kore pop müziğini, pop gruplarını örnek alarak bizim ülkemizde de oluşturulan bir grup kısa sürede bir sene dolmadan çok başarılı oldu ama bundan 2 ay evvel, 2,5 ay evvelki sahne gösterilerinde de işin çığırından çıkmıştı artık. Tabii bu kızlara akıl verenlerin, onları yönetenlerin bir fikriydi. Kızlar da uyguladılar ama yanlış oldu. Neydi o? Eee, Çok iç çamaşırı gibi kıyafetlerle sahneye çıkıp sahnede yani ailece izlenemeyecek, çocukların izleyemeyeceği açık saçık gösteriler, açık saçık garip hareketler, yani bir yatak odasında kadının kocasına yapabileceği kadar böyle değişik değişik hareketleri bu Manifest grubun üyelerinden sahnede gördük ve çok ayıplandı, çok kınandı. Dolayısıyla kendileriyle ilgili de bir soruşturma açıldı ve her biri hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi ama bu onların hapse gireceğini göstermez. Tabii ki ertelendi bu ceza. Ceza ertelendi. Bir daha bir suç işlerlerse o zaman yürürlüğe girecek. Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep, Mina, Esin, sevdiğimiz başarılı insanlar, şarkıcılar, gençler kaldıkları yerden sınırlar içinde gençlerin, çocukların da kendilerini çok sevdiğini ve izlediklerini unutmadan işlerine, sanatlarına, gösterilerine, müziklerine devam etsinler. Biz onları seviyoruz. Sağa sola sapmasınlar diyoruz arkadaşlar. Manifest Grup bu ülkenin de bir gerçeğidir. Gençler de onları her zaman destekliyor. Bunu da söyleyelim. Evet, 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 evet Stoak, evet Stoak. Melahat, e,
Peki arkadaşlar, Deniz'i izle Melahat. Taşacak bu Deniz'i izle. Taşacak bu Deniz dizisinde aşk başladı arkadaşlar. Konuşacağız onu. Konuşacağız arkadaşlar. Şu notuma da bir bakayım. Evet. Dünyanın en iyi tatlıları belli olmuş. Dünyanın en iyi tatlıları belli olmuş. Ama anneannemin muhallebisi yok. O yüzden beni çok fazla ilgilendirmiyor bu liste. Dünyanın en iyi tatlıları. Benim anneannemin muhallebisi gibi ben bir tatlı hayatımda yemedim. Bütün dünyayı gezdim. Bu listede Antakya künefesi birinci sıradaymış. Evet, çok güzel olabilir ama benim anneannemin tatlısı muhallebisi ondan daha güzeldi. Hele dibini yaktırıyordu, yaktırıyordu dibini, tencerenin dibini. Aman Allah'ım ya. Of! İngiltere'nin kaymaklı dondurması ikinci olmuş. Ben İngiltere'de ilk defa bir kaymaklı bir dondurma, İngiltere'yi dondurma ülkesi olarak bu listede görüyorum. Benim bildiğim dondurma ülkesi İtalya'dır. Bizde de, bizim ülkemizde de çok güzel mesela Maraş dondurması, yerel tat. Ve İtalya'dan üçüncü, dördüncü sırada e, tatlılar var. Beşinci sırada baklavamız var. Altıncı sırada fıstıklı sarmamız var. Bu fıstıklı sarmaları var ya, her birini benim anneannemin yaptığı muhallebinin içine atacaksın. Of, öyle yiyeceksin. Odur işte, asıl birinci odur ya. Porto bile bir tatlı var arkadaşlar. İspanyolca bir isim. E, Temple Cue. Crêpe Sucrase, Fransa'dan Crêpe Sucrase. Litvanya'dan Tingins diye Litvanya tatlısı. Portekiz'den de var. Portekizler de tatlıyı çok severler. Arjantin'den olmamasına şaşırdım. Arjantinliler bayılırlar tatlıya arkadaşlar. Gittim, gördüm, kahvaltıda bile hep şekerli tatlı şeyler yiyorlar. Unlu mamuller yiyorlar. Şekerli ve tatlı. Bayılırsınız. O kilo alıp gelirsiniz. Evet, Dilek Şenyurt. Yeme yanında yat derler bizim tatlılar bir numara. Dilek, senin komşun Avusturya. Avusturya'nın da pastaları çok güzel. Gerçi Almanya'nın da pastaları çok güzeldir. Yiyorsun değil mi? Ye ye ye. Ye Dilek, ye. Alman pastalarını ye. Hmm, Artık fıstık almış başını gitmiş. Fıstık yerine bezelye koyuyorlar. Üçkağıtçılar ya. Üçkağıtçılar ya. Dünyanın en iyi tatlıları belli olmuş. Evet arkadaşlar. Dostlar. Dostlar. Şimdi şurada bir detay vardı. Onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, burada buldum. Şunu da buldum. Bunu da buldum. Bu arada İbrahim Tatlıses'in çıktığı Şişli'deki o mekanda, cumartesi günü program yaptığı o mekanda Beyrutlu ünlü bayan şarkıcı, ünlü kadın şarkıcı Maya Diab da İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk oldu arkadaşlar. Ve birlikte Lübnan'da, Beyrut'ta çok sevilen birkaç şarkıyı seslendirdiler. Bir müzik ziyafeti çektiler İbrahim Tatlıses'le. Bu Arap Maya Diab, Beyrutlu, Orta Doğu'nun meşhur şarkıcısı ve sahneden inerken de I love İmparator diye bağırdı. Onlar iki güçlü ses aynı sahnede çok güzel bir müzik ziyafeti çektiler arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'le Maya Diab, Beyrutlu şarkıcı. Bu notu da aktarmış olayım. Ümran, ne olursa olsun OGM yapımı diziyi izlemiyorum diyor Osman. Evet Ay Yıldız. Evet. Şimdi Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni bir aşk başladı dedik. Burak Özçivit arkadaşlar 19 Aralık'ta başlıyor. Tek kişilik tiyatro oyunu 19 Aralık'ta başlıyor. İstanbul'da, Rusya'da, çeşitli şehirlerde, Almanya'da çeşitli şehirlerde, Kazakistan'da, Özbekistan'da ve Anadolu'da da Ankara, İzmir, Bursa'da sahneleyecek bu tek kişilik tiyatro oyununu. İsmi İstanbul'un en güzel kızı ve Burak Özçivit
Bunun için de sponsor bulabilir demiştim. Sponsor bulacaktır bu gösterisi için demiştim. Yoksa tiyatro bileti satarak gişe parasıyla Burak Özçivit orada mümkün değil yani. Dizilerden bölüm başına 2026'da 5 milyon lira istediğini açıklayan Burak Özçivit yeni açıkladı. 5 milyon lira. Açıklama değil de yani onun böyle bir para istediğini çevresinden duydum, öğrendim. 5 böyle bir para yeni dönem için, 2026 için bölüm başına yani ayda 20 milyon lira bir ayda dizi oyunculuğu için yani Burak Özçivit tiyatro gişesindeki bilet parasıyla mı yetinecek? Mutlaka sponsor bulacaktır birisinden. Bu tiyatroda afişlerle donatacaktır tiyatronun girişini, fuayeyi filan. Sponsor firmanın afişleriyle donatacaktır ve sahnede de sponsora bir gönderme yapacaktır. Dolayısıyla çok yüklü bir para alacaktır düşüncesindeydim. Haklı çıktım arkadaşlar. Ünlü bir inşaat şirketinin yüzü oldu. Bu saydığım ülkelerde de hem Orta Doğu'da, Irak'ta inşaatı var. Hem Rusya'da inşaatları var, Kazakistan'da inşaatları var bu firmanın. Türkiye'de inşaatları var ve sözleşmeye oynayacağı reklam filminin yanı sıra bu inşaat firmasının reklam filminde oynayacak. Onun yanı sıra bu tiyatro oyununu da dahil etti ve ikisi için toplam 45 milyon lira 45 milyon liraya anlaştı arkadaşlar. 45 milyon liraya. Güzel para. Güzel para. Yani bir sponsorla yola çıkıyor Burak Özçivit ve tiyatro oyunlarında bir sponsorla gerçekleştirecek. Oyunda Oki adında bir oto tamircisinin aşkını, kadınla olan yaşadıklarını, hislerini anlatacak. Oto tamircisi bir genci oynayacak. Bu arada gerçek hayatta 10 tane lüks arabası olduğunu biliyor muydunuz Burak Özçivit'in? O arabalarına garaj yetmiyor. Kendi oturduğu yerde İstanbul'da garaj yetmiyor. Riva semtinde, İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Riva semtinde bir otopark kiraladı ve oraya koyuyor arabalarını. Yani bilmediği diğer 9 arabasını oraya koyuyor. Ve otomobillerinin, bu lüks arabaların toplam değeri de 4 milyon dolar arkadaşlar. 4 milyon dolar. Evet, Burak Özçivit ama oto tamircisini oynayacak. Araba milyoneri milyon dolarlarla arabasının değeri, arabaların değeri ama oto tamircisini oynayacak. Olsun, oynasın, oynasın. Dostlar, bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Bugün Caner yok galiba. Ümran var burada. Moderatörüm Ümran var ve özel abonelerimden Dilek Şenyurt'u gördüm. Diğer arkadaşlarımı göremedim. Caner de yok. Caner de yok. Sizler de dilerseniz özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ya da açıklamalar kısmında ana sayfada YouTube sayfamda başlığın altındaki açıklamalar kısmında benim yazdıklarımı okursanız oradan da nasıl özel abone olacağınızı görebilirsiniz. Dilek Şenyurt burada. Evet, biraz evvel kendisiyle selamlaştık. Nelide Manzano geldi. Geldi, vallahi geldi. Merhaba Maestro Bilal dedi. Özel abonem, özel üyem. Arjantin'den Nelida Manzano. Hola Nelida, hola. Nelida geldi. Hola Nelida. Merhaba, merhaba Nelida. Caner Tuzcu, bugün yok Caner. Bak Dilek de sana selam veriyor. Dilek Şenyurt'ta, Nelida. Dilek Şenyurt'ta Frankfurt, Almanya'daki diğer bir özel abonem sana selam veriyor. Caner Tuzcu yok. Özel abonem Celal Tuzcu'yu bugün Caner Tuzcu'yu yok yazdık Ümran. Samiye Yüksel, Samiye Hanım özel abonem yok. Değil mi? Görmedik. Delfina Dimasio Şili'den Delfina da henüz gelmedi. Yok. O daha sonra videoları izliyor. Evet.
arkadaşlar ve arzu ederseniz süper chat, süper teşekkür ve süper etiket de alabiliyorsunuz katıl butonundan ve bunları da söyledikten sonra Taşacak Bu Deniz dizisinde kimlerden bir aşk beraberliği bekliyorsunuz sette? Hangi oyunculardan bir aşk birlikteliği bekliyorsunuz diye size sorayım dedim arkadaşlar. Size sormak istedim. Taşacak Bu Deniz dizisinde kimler aşk yaşasınlar? Konuşacağız Nuray. Kimler aşk yaşasınlar Taşacak Bu Deniz'de? Beklediğiniz Ümran Keleş diyor ki İso ile Fadime. İso ile Fadime diyor. Aşk yaşasınlar. İso ile Fadime aşk yaşasınlar diyor. Ümran çalışıp da gelmiş. Çalışıp da gelen öğrenciyi ben çok severim. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik yüksek okulunda, gazetecilik bölümünde, iletişim fakültesinde gazetecilik bölümünde Çiğdem konuşacağız. 5 sene magazin gazeteciliği dersi verdim. Derse çalışıp da gelen öğrencilere hep yüksek not verirdim. Hep 90-100 verirdim. Ümran Keleş'te çalışıp da gelmiş. Taşacak Bu Deniz dizisinde İso ve Fadime karakterlerini oynayan Erdem Şanlı İso, Oruç Furtuna'nın kardeşi İso dizide. Oruç karakterinin kardeşi. Fadime de Zeynep Atılgan oynuyor. Adil Koçeri'nin kız kardeşi. Aralarında aşk başlamış arkadaşlar sette. Trabzon'da sette. Ümran Keleş diyor ki ben çok çalışkanımdır. Ultra Aslan da kopya çekmekle itham ediyor Ümran'ı. Sette aşk başladı herhalde arkadaşlar. Herhalde değil pardon. Sette aşk başladı. Taşacak Bu Denizde ama biz kimlerin aşkını bekliyorduk biz? Oruç Furtuna ile Esime'nin aşkını bekliyorduk. Gerçi birbirlerine yanıklar da Oruç nişanlı olduğu için açılmaları mümkün değil. Ama onların ne zaman birbirlerine kavuşabileceği konusunda da sosyal medyada insanlar çok yorum yapıyorlar. Nişana at artık Oruç diye yazanlar var ya. At nişana artık diye yazıyorlar. Adama diyorlar ki ismiyle soyadıyla da yazıyorlar. Burak Yörük nişana at artık. Ya ulan Burak Yörük zaten gerçek hayatta nişanlı. Ne yapıyorsunuz siz ya? Burak Yörük nişana at demek ne demek? Adamın gerçek hayatta nişanlısından mı ayıracaksınız? Diziyle gerçek hayatı karıştırıyorsunuz ya. Burak Yörük nişana at. Demeyin öyle. Oruç Furtuna nişana at deyin ya. Nur Hayat diyor ki olur mu diyor, günah diyor. Yani bazıları da istiyor ki gerçek hayatta Oruç Burak Yörük'le Ava Yaman aşk yaşasınlar, ilişki yaşasınlar. Ama bu istemek de olmaz ki ya. Burak Yörük'ün 2 senedir nişanlısı var. Gerçi kız da 5-6 senedir çıkıyor galiba. 2 senedir de nişanlılar. Bayağı resmi nişanlılar. Evlenmeyi düşünüyorlar. Aralarına Ava Yaman girer mi ya? Öyle şey. Ava Yaman çok düzgün bir insan ya. Öyle şeylere karışır mı bilmiyorum yani. Olmaz diyor. Bak Ümran Keleş olmaz diyor. Nişanlı adam diyor ya. Dilek Şenyurt da diyor ki sevenler ayrılmasın, sevenler birleşsin diyor. Allah ayırmasın dedi Nur Hayat. Abi nerelisin diyor. Buralıyım, buralı. Tarçın'ın memleketinden. Tarçın neredesin? Tarçı bebek. Tarçı bebek firar etti galiba. Dostlar yani şimdi bu konuda böyleydi. Peki Afra Saraçoğlu'nun evet YouTube videosunu, YouTube programını, yayınını izledik hepimiz. Afra Saraçoğlu son derece sempatik değil mi arkadaşlar? Sorulara verdiği cevaplarla da çok şirin, çok şirin. Vücudunun bir yerini değiştirecek olsan ne yapardın? Bir şey değiştirmezdim. Benim dövmem bile yok bu arada diyor. Tek bir estetiği yok kızın. Dövmesi de yok. Hiçbir şekilde dövmesi de yok. Geçtiğimiz yıllarda
Bir elbise girmişti bir davette. Aylardan Mayıs'tı galiba. Biraz böyle göğüs çatalını falan açıkta bırakan bir elbiseydi ve burası böyle yapışmıştı. Yani, hiç göğsü yok gibiydi. Hiç göğsü yok gibiydi. Öyle duruyordu. Ben de demiştim ki, "Ya Afra, tamam biliyorum baştan aşağı estetiğin yok ama yani böyle de yapışık da olmuyor ya." Biraz orada, eee, işte, bazen böyle kendime kızıyorum sonradan ama dedim yani. Ya dedim estetik biraz böyle hani yaptırsana bir silikon falan bir şey yaptırsana böyle filan. Uf aman bana çok kızdınız. Çok. Çok kızdınız Afra'yı sevenler. Sana ne karışıyorsun filan. Yani ne karışıyorsun derken bizim işimizin bir parçası da olumlu ya da olumsuz eleştirmek. Eee, Çok ünlü bir insan olduğu için yaptığı işte çok meşhur olduğu için eee eleştirebiliyoruz ya, her türlü eleştirebiliyoruz ve onlar da bunun farkındalar. Afra Saraçoğlu bunun farkında, hepinizden, herkesten çok daha fazla farkında. Bakın ne diyor, ne diyor, eee, ne diyor Afra Saraçoğlu? Hoşuma giden öyle güzel bir şey söyledi ki, öyle güzel bir şey söyledi ki arkadaşlar onu hemen bulmam lazım. Onu hemen bulmam lazım. Şimdi burada manava gittiğinde, sabahleyin manava gittiğinde domates almak için manava gitmiş. O demin söylediğim konuya geleceğim şimdi. Ben birçok şeye katlanıyorum, birçok şeye sinirleniyorum. Hayatta seni en çok ne sinirlendirir diye sorduklarında. Sabah manava gitmişim, domates alacağım, kahvaltımı edeceğim. Birden bir ses. Şık 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 bir ses duydum. Fotoğraf makinesinin sesi. Deklanşör sesi. Ve korktum. Magazin muhabirimiz fotoğraflarımızı çekiyor. O sırada gözlüklerimi takmışım, Matrix gözlüklerimi takmışım, beremi takmışım, manava çıkmışım. Korktum o sesten. İnsanlar da diyor ki alışıksınızdır. Alışık değilim, ben hiç alışamıyorum. Hollywood'da değiliz. Ben içimden türkü söylüyorum mesela o anda diyor. Şimdi Hollywood'da görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Los Angeles'ta, Beverly Hills'te filan ünlüler arabaya binerken, inerken, işte güzellik merkezinde girerken, çıkarken filan o şık 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 bir anda deklanşör sesi, o videoları filan görüyoruz ya. Hollywood'da değiliz. Ben içimden türkü söylüyorum. Ne kadar nüktedan bir kadın. Ne kadar şakacı, ne kadar komik bir kadın arkadaşlar. Bakar mısınız? Doğaçlama konuşurken yani öyle bir espri yapıyor ki Hollywood'da değiliz. Ben içimden türkü söylüyorum diyor. Kendi halimdeyim. Şöyle isterim tabii, şöyle isterim tabii. Merhabalar, bir iki fotoğrafınızı çekebilir miyim diye sorsun, yaklaşsın gazeteci. İsterim tabii diyor. Evet öyle olması gerekir dostlar. Ama muhabir de sorsam kabul etmez, sabah mahmurluğu, makyajı yok filan. Öyle görünmek istemez, kafasında bere. Öyle görünmek istemez diye düşünüp ben peşin peşin fotoğraflarımı alayım diye düşünmüş olmalı. Eee, Gerçekten hala alışamıyorum. Havalimanında, evet burası, havalimanında herkes biz çağırıyoruz zannediyor diyor. Bu muhabirler geliyor ya havalimanına röportaj yapmaya. Allah'ım hayır, ben uçakta şöyle diyorum, artık uçak İstanbul'a yaklaşırken inmeye yakın geldiler biliyorum, oraya geldiler. Allah'ım hayır, inşallah gelmemişlerdir. Bu kadar saat uyudum, yüzüm gözüm şişti, makyajım falan da yok zaten. Şimdi bu halde beni çekmek isteyecekler. Ne diyeceğim bir de ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım? Ne konuşacağım? Konuşmaya mecburmuşum gibi. Bir de en savunmasız halimiz o anlar diyor Afra Saraçoğlu. Ve sonra hemen toparlıyor. Sonra o kadar akıllı bir kadın ki, o kadar güzel yönetiyor ki şöhretini. Burada e, sen starsın. Alkışlarla buraya geldin. Medyanın da sana büyük desteği oldu buraya gelirken ve kazandığın bu çok büyük paraları evet başarılı bir oyuncusun aldın ama halkın senin beğenisiyle, halkın seni e, her zaman kutlamasıyla, izlemesiyle, halkın sana büyük teveccühü sayesinde izlenmese
2 reyting alsa oynadığı diziler, bölümler, arkasında milyonlar olmasa o paraları da kazanamaz, bu kadar da ünlü olamaz. Dolayısıyla sus, sus, sakin ol dedi kendi kendine. Sus, burada röportaj sırasında bir anda sus, sakin ol, isyan etme, isyan etme ve cümlesi şöyle sonra, eee, bir de savunmasız o, o halimiz, o anlar maalesef bu hayatın içindeyim. Burada toparlıyor. Maalesef bu hayatın için, maalesef oyuncuyum, maalesef şöhretliyim, maalesef. Maalesef mi yoksa iyi ki mi he? Afra Saraçoğlu. Maalesef bu hayatın içinde ve bu hakkı onlara biz veriyoruz. Ve bu duruma da ayak uydurmamız gerekiyor. Evet. Bu duruma da ayak uydurmamız gerekiyor, alışmanız gerekiyor Afra Saraçoğlu. Dünyanın her yerinde böyledir. Özel hayat, ünlüler daha tahammüllü olmak zorundadır. Diyor ki Yargıtay içtihatı, Yargıtay kararı, ünlüler hayatını alkışlarla kazanan, halkın beğenisiyle kazanan ünlüler basına karşı daha tahammüllü olmak zorundadır. Herkesten çok daha fazla tahammüllü olmak zorundadır diyor. Çünkü gazeteci, televizyoncu, muhabir halka hizmet ediyor. Çektiği fotoğrafları, çektiği videoları evine götürüp de karısıyla bak karıcığım ben Afra Saraçoğlu'nu, Hande Erçel'i görüntüledim hadi seyredelim diye onun için çekmiyor ki. Çalıştığı kuruma götürüyor, televizyona götürüyor. Hemen yayına hazırlıyorlar, milyonlara sunuyorlar. O ünlülerin, ünlülerden haber bekleyen, görüntü bekleyen hayranlarına yayın yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir arz talep var halkla medya ve ünlüler arasında. Bu konuda biraz tahammüllü olmak zorundayız diyor. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun ve diğer ünlülerin, Hande Erçel'in de, Hadise'nin de, Emre Altuğ mesela bunu çok güzel idare ediyor. Şimdi onların havalimanında onları üzen nokta şu, onu söyleyeceğim. Evet, ayak uydurmamız gerekiyor diyor Afra Saraçoğlu. Bunu zorunluluk haline getirmek beni biraz yoruyor diyor. Evet, bunu hani bir görev gibi yapıyor olmak beni biraz yoruyor diyor. Ama bu da işimizin bir parçası diyor. İşinizin bir parçası Afra Saraçoğlu. Bu konuda biraz esnek olacaksın. Peki. Şimdi bu havalimanında valiz bölümünden çıktıktan sonra ellerinde valizlerle asansöre kadar yürüme alanı var ya bir 150 metre, 200 metre, 100 metre ölçmediğim için bilmiyorum tabii de o alan var ya arkadaşlar o alanı kat etmek zorundalar, yürümek zorundalar havalimanından çıkabilmek için. Valizini aldıktan sonra o salona geçiyorsun muhabirlerin de olduğu o duty free shop'ların olduğu o salona geçiyorsun ve orada yürümek zorundasın. O mesafeyi yürürken senin yanına cibin ya da araban gelmiyor ki kapısını aç. Gazeteciyi gördüğün zaman kapısını açıyorsun gelen arabanın kaldırımda. Biniyorsun hadi görüşürüz arkadaşlar deyip sorulara cevap vermeden birkaç saniye içinde kaçıp gidiyorsun. Burada öyle bir şansın yok. Burada araban gelemez oraya. O duty free shop'ların olduğu yere falan araba gelemez. Asansöre kadar oraya yürümek zorundasın. Ve yürürken sana Mustafa Ağda gelip mikrofonu uzatıyor. Diğer arkadaşlar da gelip mikrofonu uzatıyorlar. Kaçış yok. Orada yapacağın iki şey var. Ya agresif olacaksın, Hadise'nin yaptığı gibi ters cevaplar vereceksin ve o zaman milyonlara antipatik görüleceksin. Ya da Hakan Sabancı yanındayken ilk başlarda Hande Erçel'in yaptığı gibi yüzünü böyle asacaksın. Hakan Sabancı gibi yine mi geldiniz gibi böyle. Hande Erçel de ona uyuyordu. O çocukları azarlıyordu. Siz başka yere gitmez misiniz? Buraya niye geliyor? Her sabah saat 6'da falan böyle garip garip konuşuyordu Hande Erçel'de. Ama Afra ile Mert her zaman cevap verdiler. Hande Erçel de sonra cevap vermesi gerektiğini öğrendi. O da düzgün cevaplar vermeye başladı. O çocuklar orada kamuoyu adına görev yapıyorlar. Ve kaçacak bir yerleri olmadığı için o havalimanında o gazetecilere cevap vermek onların gücüne gidiyor. Gazeteciler eğer işlerini yapmıyor olsalar, gazeteciler eğer yaptıkları yanlış bir şey olsa orası bir devletin denetiminde olan bir alan arkadaşlar.
Gazetecileri oraya sokmazlar. Anlatabiliyor muyum? O muhabirleri oraya sokmazlar. Orada polis teşkilatı var, gümrük teşkilatı var, MİT var orada. O alanı gözetleyen, o alanı alanda olan bitene bakan. O kurumlar gazeteci orada görev yaptırmazlar. Ama onlar da biliyorlar ki muhabirler halk adına orada insanlara soru soruyor, ünlülere soru soruyor. Dolayısıyla ben Afra Saraçoğlu'nun oradaki bu konuyu toparlayacak güzellikteki konuşmasını yerinde buldum. Afra Saraçoğlu olmasaydım şarkıcı olabilirdim demiş bir de. Ama sesin güzel mi diye sorduklarında hiç güzel değildir. Ama insanlar bilmiyor dedi ya. Öyle bir ya sesin güzel olması gerekmiyor ki Afra. Biliyorsun sen de günümüzde herkes şarkıcı olabiliyor. Artık aletler zaten, cihazlar, makineler, yapay zeka söyletir, söyler. Sen söylermiş gibi yaparsın. Evet, Mert Ramazan Demir biliyorsunuz Afra Saraçoğlu'nu evinde her ağırladığında ona çok güzel lazanya yapardı, çok güzel makarna yapardı, değil mi arkadaşlar? Ve birlikte yerlerdi. Şimdi yemek konusunda ne yemek yapabiliyorsun diye sorduklarında güzel makarna yaparım demiş. Makarna çeşitlerini hepsini yaparım, hepsini bilirim demiş. %100 Mert'ten öğrendi. Bu cevabı vermesi Mert'i çok güldürmüştür. Çok güldürmüştür. Burada Mert'e hodri meydan diyor bir yerde. Röportajda çok güzel makarna yaparım diyerek. Hiç Afra Saraçoğlu böyle bir şey dememişti bugüne kadar. Hatta yemek konusunda iddialı olduğunu da hiçbir yerde söylememişti. Ama burada yıllarca biz bildik ki Mert yapıyor. Hatta Sarıyer'e eve taşındıktan sonra ona bir de orada makarnanın yanında et yapmıştı, et pişirmişti Mert. E, Ama ısrarla makarna üzerinde durması Ultra Aslan diyor ki makarnadan başka bir şey yedirmemiş ki diyor. Hayır haksızlık yapma Mert'e. En son Sarıyer'de et yaptığını biliyorum ben. Mert de güzel makarna yapar. Çok güzel makarna yapıyor Mert. Bence makarna yapmanın sırrını Tarçın makarnayı yapmayı Mert'ten öğrendi ve buradan da Mert'e mesaj veriyor. Mert'e mesaj veriyor. Çok güzel bir röportaj. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel bir röportaj. Fakat bu röportajı güzelleştiren Afra Saraçoğlu ile yapılması arkadaşlar. Afra Saraçoğlu sadece görmekle kalmayıp aynı zamanda hissedebileceğimiz nadir insanlardan biri. Yani röportajda YouTube'da sadece görmekle kalmadık. O röportajı seyrederken aynı zamanda insan Afra Saraçoğlu'nun varlığını da hissediyor. Bu ender olur biliyor musunuz? Bu ender olur. Röportajdaki kişiyi, ekrandaki kişiyi çok benimserseniz onun karakteriyle ilgili çok şeye vakıf olursunuz onu izleyerek. Afra Saraçoğlu böyle ünlülerden. Tavırları çok samimi, zahmetsiz bir doğallık yayıyor. Onu izlerken doğal bir şekilde hiç yorulmadan, kafanızı yormadan onun karakterini çözmeye çalışmıyorsunuz. Çünkü zaten kendisini size sunuyor. Nasıl bir ruh halinde, nasıl bir karaktere sahip olduğunu. Yüz ifadeleri sessizlikte bile hikayeler anlatıyor arkadaşlar. Çok doğal ve hayat dolu bir kadın. Çok zarif, aksine çok zarif. Asla aşırı değil, asla aşırı değil. Aksine çok gerçek bir insan, saygılı bir insan ve esprili birisi. Hem içten hem dıştan güzel Afra Saraçoğlu. Çok akıllı ve çok samimi ve enerjisi de çok yüksek. Afra Saraçoğlu'na herkes bayıldı bu röportajına ve çok şükür ki röportajın ikinci bölümü de var. İkinci bölümü de gelecek. Zaten kendisi de finalde bunu açıklıyor arkadaşlar. Değil mi? Öyle değil mi? Gerçekten güzel bir röportaj, güzel bir söyleşi olmuş. O tatlı çok fazla uzun sürdü. O tattırıyorlar ya bazı sıvılar, karışımlar falan. O bölüm çok uzun sürdü. Gerek yoktu o kadar çok o bölüme. Bence gerek yoktu. Ama bilmiyorum. Onu izleyenler de mutlaka var tabii. O tür şeyleri
challenge'ları sevenler de var. Evet, şu lafı da çok güzel. Gerçek hayatımda çok rahat ağlayabilen biri değilim. Eee, Duygularımı çok kolay belli edemem ama onu kamera karşısında çok kolay, rahat bir şekilde yapabilmek benim için büyük bir meditasyon. Aynı Mert Ramazan Demir'in bir röportajında söyledikleri. Aynı Mert Ramazan Demir'in bir röportajında anlattıkları. O videoyu bulabilirsiniz. Bulun, izleyin. Kendimi orada ifade edebiliyorum çünkü. Mert Ramazan Demir de eee, oynarken, ağlarken, kamera karşısında oynarken eee, bunu bütün benliğiyle hissederek yaptığını ve yapıp bitirdikten sonra çok rahatladığını, onun için bir meditasyon gerçekleştiğini adeta bu oyunculuğu ortaya koyduktan sonra söylemişti. Aynı duygular Afra Saraçoğlu'nun ağzından da dökülüyor arkadaşlar. Benzer, o kadar benzer ki, o kadar benzer ki. İlişkilerinizde en büyük kırmızı çizginiz nedir? Yalan diyor, yalan, yalandır diyor, yalan söylemek. Evet, kırmızı çizgi, güvenilmeyen bir insanla nasıl ilişki yaşayabilirsin diyor. Ve Abi dizisiyle ilgili hepimizin bildiği ayrıntıları veriyor. Çok daha fazla detaya girmiyor. Avukatlıktan söz ediyor. Ben de haksızlığa gelemem diyor. Karakter de öyle diyor. Çağla karakteri. Adalet duygumuz diyor. İkimizde de gerçek yüksek diyor. İkimiz de adalet duygusu olan insanlarız. Karakter de öyle diyor. Benim de içimden bazen avukat Afra çıkıyor diyor. O yönlerimiz çok benziyor diyor. Afra Saraçoğlu'nun son derece güzel bir röportajıydı. Bu iki bayan, onunla röportaj yapan iki kadın, Afra Saraçoğlu'nun arkadaşları aynı zamanda. Derslerinde iyi çalışmışlar. İyi bir röportaj, eğlenceli olduğu kadar da Afra Saraçoğlu'nu anlatan, tanıtan güzel bir röportaj. Evet, ortaya çıkarmışlar. Fenerbahçeli olmayı da gururla söylüyor. Fakat o sene bu sene diyoruz her seferinde diyor. Ama bir türlü olmuyor diyor. Artık diyor ben de diyor tükendim anlamında söylüyor. Fenerbahçe'nin bir türlü şampiyon olamamasını. Dilek Şenyurt güzel bir yorumunu gördüm ama hızla geçti. Evet. Evet, dostlar, Mert yakışıklı, Mert çok iyi. Şimdi Mert Ramazan Demir'den böyle bir röportaj geleceğini, böyle bir söyleşi geleceğini duydum ama nereye konuk olacağını öğrenemedim arkadaşlar. Mert Ramazan Demir için böyle bir röportaj geleceğini duydum. İnşallah o da kısa sürede gerçekleşir ve Mert Ramazan Demir hayranları da, onu seven milyonlar da Mert Ramazan Demir'le ilgili samimi bir söyleşi izlerler. Bu dergilerdeki röportajlar çok sanal duruyor arkadaşlar. Dergilere kapak oluyorlar, röportaj veriyorlar ya. Tükendik artık dergilerden. Zaman dergi zamanı değil artık. Dergileri yönetenler, dergilerin patronları para kazanmak için ünlüleri kullanıyorlar. Geçti artık dergi, yazı zamanı maalesef. Ben bir yazarım aynı zamanda, gazeteciyim ama zaman artık arkadaşlar yazı zamanı değil. Artık video zamanı, video. Videolarla, dünya videolara koşuyor. Dünyada videoların kapladığı alan artık o kadar genişliyor ki hızla o kadar çoğalıyor ki her şeyi artık videolarla anlatıyor insanlar. Bütün dünyada böyle. Videolar daha da çok hayatımıza girecekler. Onun için bu röportajları da mümkün olduğu kadar artık bu dergileri, yazılı dergileri falan zaten dünyada kapanıyor, bitiyor gazetecilik, gazetecilik değil, özür dilerim. Gazetecilik hiçbir zaman bitmez. Gazeteyi bir platform, yayın platformu, yayın alanı olarak düşünürsek, kağıt üzerindeki yayıncılık artık bitiyor. Zaten iyice bitti. Bizim gençliğimizde benim çalıştığım dönemde çalıştığım gazete 1 milyon satıyordu günde, 1 milyon. 1.200, 1.250, 1 milyon 250 bin basılıyordu. 1 milyon net satılıyordu bayilerde. Şimdiki gazeteler 20 bin satıyorlar arkadaşlar. 20 bin. Gazeteler artık bitti. Dergiler artık tükendi. Bunu kabul etsinler. Bizi de yormasınlar. Sevilen insanlar, sevilen ünlülerle
Video röportajları yapsınlar. Bize daha çok geçiyor, seyirciye daha çok geçiyor. Daha yakından tanıyorsun. Mimiklerini görüyorsun, göz bebeğine kadar görüyorsun. Yüzündeki çizgilerin oynadığını görüyorsun. Rol mü yapıyor, vücut dilinden, gerçek mi söylüyor, abartıyor mu? Bunları takip edebiliyorsun. O okuyarak bir şey artık maalesef arkadaşlar ne olur beni kınamayın. Bütün dünya bu tarafa gidiyor. Lütfen ben de okumayı çok seven bir insanım. Okumayı çok sevmesem, çok okumasam zaten gazeteci olmazdım. Ben ilk olarak gazeteci olmaya 10 yaşında karar verdim. Peki laf açıldı söyleyeyim nasıl oldum? 10 yaşındayken Ankara'da 15 katlı bir apartmanda oturuyorduk. Okuldan geliyordum, önlüğümü çıkarıyordum, çantamı atıyordum. Biz birinci katta, girişin üstünde oturuyorduk. Asansörle birinci katta. Asansöre biniyordum, 15'e basıyordum, en üst kata çıkıyordum. Okunduktan sonra gazeteleri, günlük gazeteleri öğleden sonra kapıların paspasın üzerine koyardı e, daireler, daire sahipleri. Ve ben paspasın üzerine konulan o gazetelerden seçiyordum, beğeniyordum. E, Toplayarak aşağı iniyordum eve merdivenlerden, apartmanın merdivenleri. Asansöre çıkıp merdivenleri toplaya eve geliyordum, onları okuyordum 10 yaşında. Akşam babama geliyordum, babam gelince işten anlatıyordum babama. Baba bak böyle olmuş. Manşetleri okuyordum babama. Ben gazeteci olmaya o zaman karar verdim. Öyle karar verdim. Ben o kadar okumaya düşkün bir insanım. Hala da düşkünüm ama gerçekler var. Dolayısıyla şimdi bu Afra Saraçoğlu'nun bu röportajını bir dergide yazılı olarak okusaydınız böyle geçer miydi size? Bu kadar keyif alır mıydınız arkadaşlar? Bu kadar tat alır mıydınız? Bu kadar samimi gelir miydi size? Elbette gelmezdi. Fotoğraflarla filan. Elbette gelmezdi. O dergiler niye devam ediyor? Çünkü büyük reklam verenler, şimdi Afra Saraçoğlu yıldız, Hande Erçel yıldız, onların röportajına sponsor oluyorlar. Mücevher firmaları. Ondan sonra çok büyük moda firmaları, büyük markalar, Beymen mesela atıyorum. Çok büyük mücevher firması, dergi çok büyük para kazanıyor onlardan, o firmalardan. Dolayısıyla dergi işine devam ediyor, hayatına devam ediyor. Her ay böyle bir şöhretli ismi kapak yaparak böyle büyük bir mücevher firmasını, büyük bir kuyumcuyu, büyük bir araba firmasını, lüks BMW, Jaguar, onları sponsor alarak Jaguar'a dayanıyor kapıya, artist poz veriyor. Ve büyük parayı da indiriyor dergiye. O yüzden dergiler direniyor, devam ediyor para kazanmak için. Ama gün gelecek artık büyük firmalarda dönüyorlar zaten. Reklam verenler de dijitale iyice dönecekler. Zaten dönüyorlar arkadaşlar. Pastada dergilerin, gazetelerin payı çok küçüldü, reklam payı. Videolara dönüyorlar. Sizleri çok seviyorum. Ben biraz sonra biraz dinlenip Tuğyan'la ilgili yaptığım araştırmayı video olarak çekeceğim. Tuğyan'ı anlatacağım biraz. Neden böyle oldu Tuğyan? O melek yüzlü çocuk neden böyle oldu? Biraz sonra o videoyu çekeceğim. Peki arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Beğendiyseniz beğen yapın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.